Herkese selamlar arkadaşlar. Yolumuz Bursa'ya. Geçen yakın zamanda hatırlarsınız Uğur Gedik isimli Profondo Bass dediğim müthiş bir ses, müthiş bir din görevlisi ses dinlemiştik. Şu an yoldayız. Suat abi burada. Serdar Şengül kadroda. Ortalık yangın yeri. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Geldiniz. Hoş bulduk. Hocalarımız da geliyor. Böyle buradalar mı? Buradalar. Uğur Hoca da burada mı? Görüyorsun kameradan evet. Ay harika ya. O zaman açalım muhabbeti. Sen de kaynar. Geldik arkadaşlar. Bursa'dayız. Gerçekten muhteşem bir caminin yanına geldik şu anda. Hocam selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz direkt kameraları açtık ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Nasılsınız? Vallahi ne güzel. Karşılaştık sizle. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz neydi hocam? Sezgin Bakış. Sezgin hocam. Cami mezunuyum. Öyle mi? Siz mezun musunuz? Evet. Merhabalar. Merhabalar. Emre. Dolayı çıkamıyorum. Evet merhaba. Hocam iyi misiniz? Nasılsınız? Sizler nasılsınız? Vallahi çok şükür. Hava çok güzel bir Hava havaya güzel, geldik. evet. Ben ilk Evet. defa bu camiye geliyorum. Muhteşem gözüküyor camide Burası gerçekten. Öyle gerçekten Bir öyle. de tabii muhteşem sesinizle beraber olay başka boyuta gelecek herhalde. Hocam vallahi bir gezelim mi ne Gezelim, yapalım? buyurun, Biz buyurun, de hoş şimdi geldiniz. daha yoldan indik. Kafamız böyle biraz Güvenlik kamerasından gördük zaten. Hacı yolu gözler gibi. Sizi bekliyoruz. estağfurullah. Harikulade ya. İlahilerle, kasidelerle böyle bekledik Şahane sizi. şahane. Teşekkür ederiz hocam. Harikasınız. Vallahi nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a Keyifler şükür. nasıl? Elhamdülillah. Hamdolsun. Halimde. Sizler nasılsınız? Şükür vallahi biz de Anlayın. geleceğiz. Ha geleceğiz, ha bugün geleceğiz, Evet. ha yarın geleceğiz. Bana da bayağı bir soruyorlardı yani. Hocam ne zaman gelecek, ne zaman gelecek dedim yani. Gelecek inşallah. Denk getirdik. Benim çok Evet. sevdiğim konservatuardan arkadaşım Serdar beni ziyarete geldi İzmir'e. Suat abi de oradaydı. Hoş geldiniz tekrar. Hep beraber buluşalım. Hadi gidelim dedik. Hem güzel bir sohbet yapalım. İyi Biraz dedik. çevre düzenlememizde biraz tadilat işlerimiz var işte. Camimiz 2017-2019 arasında restorasyondan geçti. Evet. Daha sonrasında çevre düzenleme kalmıştı. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz orayı yaptırıyor. Biz de işte buralardayız. Takip yapıyoruz. Yalnız şehre çok hakim bir yermiş hakim burası. nokta. Harika Yani bir tepe. özellikle kubbeler ve minareler çıktığımız zaman zaten Bütün şehri görebiliyorsunuz. görünüyor. Burası Yıldırım Mahallesi mi deniyor buraya? Yıldırım Mahallesi evet. Değil mi? Yıldırım İlçeye Mahallesi. ismini veren bölge burası. Bilgim öyle bu nasıl Yani ya? burada- Aman Allah'ım. Şu karşıdaki yuvarlak elips panorama müzesi. Şurası şu Bu elips arada olan. Gökdere var. Gökdere'nin öbür tarafı Osman Gazi ilçesi, bu taraf Yıldırım ilçesi. Yıldırım ilçesi. Evet. Buradan Ulu Cami, Emir Sultan, Yeşil, 1. Murat Hüdavendigar hepsi gözüküyor yani. Hepsi gözüküyor. Hakim noktada. Cami çok eski bir cami değil mi Eski hocam? 1390-95 yılları arasında. Yaptıranı kim? Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt'ı kendisi yaptırıyor. Türbesi burada. Türbesi de burada değil mi kendisini? Burası medresesi. Evet, evet acayip. Müthiş Gerçekten güzel. çok kıymetli bir eser. Çok. Yani bir de orijinallik noktasında hani günümüze kadar gelen en orijinal eserlerden bir En tanesi. orijinalsin. Siz ne kadar süredir burada görevlisiniz? 3 yıldır buradayım ben. Restorasyondan bir ay önce geldim bitmesinden. Eylül'de geldim 2019. Ekim'de cami açıldı. 3 yıldır buradayım Vay be, elhamdülillah. vay. Ne kadar güzel ya. Şimdi 3 yıldır buradasınız. Tabii 3 yıldır cemaat sizin sesinizi alışkın olmuştur yani. Biliyor tabii. Farklı bir renk. İlk defa duyanlar tabii hocam niye böyle diyorlar. Bana normal geliyor ama diyorum yani. O da ilginç. İki abim var, onlar da öyle. O Yani öyle ses mi? tabii. Ailede var. Ailede bu var. Baba falan. Yani O babam da mı rahmetlinin öyleydi? ses Allah tonu rahmet çok eylesin. toktu zaten. Amin cümle geçmişlerimize. Babam iyi bir hatipti zaten. Çok Evet. güzel hitabet Evet. yapardı. Anne tarafında da Name var. Anne sülalesinde de. İkisi harmanlanınca böyle bir şey çıkmış ortaya yani. Allah çok güzel. Evet. Hiç hocam yani eğitim hayatınızı bilmiyorum. Nasıl bir eğitiminiz hayatınız oldu? Eğitim hayatımız bizim ilkokul 5'ten sonra bizim dönemimizde öyleydi. Ben 1984 doğumluyum. 26 Ocak. Hafızlık eğitimi yaptık. Evet. Daha sonrasında işte ortaokul dışarıdan okuma, bu 8 yıl eğitime çıktı falan işte. Evet. İlk mağdurlar biz oluyoruz yani o eğitim sürecinde. Doğrudur. İşte ortaokul dışarıdan okuma, İmam Hatip Lisesi.
Sonrasında Bursa'ya atanma olayım var 2008'de. Nerelisiniz hocam? Ben Eskişehirliyim. Ha, Eskişehir'den geldiniz. Yine evet. uzak bir yerden gelmiyorsunuz. Değil, evet. Yakın, bu bölgeyi Evet. tanıyorsunuz tamamen. Eskişehir'in de yani gerçekten kökü çok harika yani. Ta ilk dönem bu Müslüman Türklerin Orta Asya'dan gelip de o Sivrisar bölgesine mesela 46 obanın yerleştiği, buraların fethi ile alakalı çok ciddi oralarda Evet. faaliyetler yapıldığı bir yer yani. Daha sonrasında burada 2008'de işte görev aldım. Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gene. Gene bu bölgedeydiniz Tabii zaten gene siz bu yani. bölgedeydik. Yani 2008'den bu yana aşağı yukarı 15 yıldır Bursa'dayız. Harika. Tabii Bursa Osmanlı'nın ilk payitahtı olması hasebiyle çok kıymetli bir şehir. Kesinlikle. Gerçekten her ne kadar işte zamanla göç alıp da çarpık kentleşme, yerleşme olsa da yine de bence bozamamışız Hala yani. güzel. Evet. Hala bozamamışız. Şu mermerler 630 yıllık yani. Şu revaklar orijinal. Evet işte. 1855'te 2 tane ağır deprem oluyor Bursa'da. 7,5'un üzerinde olduğu geçiyor kayıtlarda. 1855. En az hasarı bu cami görüyor. Yani Ulu Cami'nin 20 kubbesinden 16 ve aleykümselam Mesela 16 veya işte 18 kubbesinin çöktüğü, Emir Sultan Camii'nin komple yıkıldığı, yine Yeşil Cami'nin kubbelerinin, minarelerinin yıkıldığı. Evet dedem, hoş geldin. Anlatıyorsun maşallah. Mustafa geldin, anlatıyorsun. Anladın ya Allah'ımız. Mustafa geldin dedem. Anladanları seviyor bak. İyisin değil mi dedem? Elhamdülillah maşallah. Ben Eskişehirli olduğum için dedemiz bize Yunus Emre Hazretleri diyor. Sağ olsun. güzel ya, harika. Evet, Allah razı Ona olsun. benziyorsun da. Sağ ol dedem, Allah razı olsun. Güzel. Allah olsun sünneti var. Evet. Ahlak. Maşallah hepsi bahsediyor maşallah. Maşallah. Allahu Ekber de. Mustafa geldin. Harikulade. Ahmet'im dedemize bir yardımcı ol da şuradan geç işte. Arada bir Takılmasın. şeyler. Gözleri çok az görüyor bu dedemizin. Hüseyin dedemiz. Bu aslında çok yakın bir yerde de oturmuyor. Anadolu Öyle mi? mahallesinde oturuyor ama Geliyor. ikindi namazlarına gelir böyle. Ağzı dualıdır. Allah razı olsun. Çocuklara balon getirir, sakız getirir, şeker getirir Gerçekten böyle. mi ya? Allah ne kadar güzel Böyle ya. pirifani yani böyle. Ya ben de Adapazarı doğumluyum. Evet. Çocukluğumda hatırlarım böyle mahallede balon yapan, Evet. at yapan, tahtadan at yapan hep dedeleri falan. Bunlar kalmadı pek de ondan Evet. çok hoşuma Yine var, gidiyor. elhamdülillah yine var Tabii. yani. Mahallelerle alakalı. Şimdi mahalle kültürü azalınca tabii. Evet. Mahalledeki dedeyle de karşılaşma şansları insanların az. Evet. Ama burada yaşıyor. Bu güzel. İşte bizim bu Salatin camiler içerisinde, tarihi camilerde mahalle kültürü olan nadir yerlerden bir tanesi bu Yıldırım bölgesi. Evet. Biraz Emir Sultan'da yine var mahalle kültürü ama turistik olarak Emir Sultan çok hani sirkülasyonun olduğu bir yer. Yeşil Cami'nin olduğu bölgede fazla mahalle kültürü yok ama caminin popüler olmasından dolayı yine sirkülasyonun olduğu bir yer. Ulu Cami zaten Yıldırım Beyazıt'tan tarafından yine Nibolu Zaferi'nden sonra bu külliyeden sonra yaptırılan. Yani burası 90-95 yılları, orası 96-99 yılları arasında. Evet. Yine burada yatan dedemiz tarafından yaptırılan bir cami Yıldırım ve Beyazıt. tabii tarihi camiler arasında da metrekare bazında en büyük cami hala Ulu Cami. Hala Ulu Yani İstanbul camilerinden de büyük. Bu camilerin özelliği tabii ters T tipi planlama dediğimiz bir cami. Yani büyük T harfini arkadan öne doğru giderken düşünürsek odaları olan eyvanları, tabahane, istirahatgah diye Her şey geçiyor. Ecdat Camii insanın merkezi yapmış. Yani bütün insanların, gelen insanların Müslüman olsun, gayrimüslim olsun bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde külliye bazında yapmışlar. Yani o kadar ince detaylı düşünmüşler ki Allah onlardan razı olsun. Sadece namaz kılma yeri değil, ilim halkaları, zikir halkaları, sonra fen bilimleri olsun, teknik Her şey bilimler var. olsun. Dünyanın her tarafından gelen insanlar burada dersler vermiş. Ne kadar İmaretlerde gelen insanların karnı doyurulup yatacak yer verilmiş, kıyafet verilmiş. Hamamında gene ücretsiz yıkanma imkanı verilmiş. Külliyemize ait şurada baruthane bölümü var 500 metre doğu tarafında. Orada ilk Darüşşifamız var bizim. Osmanlı'nın ilk Darüşşifası. Aa, Ve su ve musiki sesiyle Evet, onun için- psikiyatr hastaları tedavi edilmiş. Şimdi bu ecdat sevilmez mi yani? Bu Muhteşem. ecdada aşık olunmaz mı yani? burada peki Darüşşifa şu an Şu an Göz Vakfı olarak göz vakfı devam olarak ediyor. devam Evet, ediyor. devam ediyor. İlk Darüşşifa buradaymış. Tabii Ne tabii kadar Osmanlı'nın güzel. ilk Darüşşifası ve suyla musikiyle yani Evet. psikiyatr hastaları tedavi ediliyor. Bu kadar Harikulade. ince detaylı. Burası da medresemiz. Yine bu medresede de Kanuni döneminin İstanbul Kadılığı, buradan Bursa Kadısı, İstanbul Kadısı, daha sonra da Şeyhülislam Ebu Suud Efendi. Evet. Bu medresede yani Eğitim almış. öyle eğitim mi? almış, eğitim vermiş. Eğitim vermiş. Tabii Bursa Kadılığı da yapıyor. Vay vay. Sonrasında mesela daha öncesinde Molla Fenari Hazretleri ilk Şeyhülislam'ımız. Evet. Sultan 1. Murat döneminde Bursa Kadısı, Yıldırım Beyazıt devlet kadrolarını tam yerleştirdiği için 4. padişahımız
İlk Şeyhülislam'ımız oluyor. O da yine bu medresede eğitim vermiş. Allah hepsinden razı olsun. Buralar tamamen ücretsiz. Yani külliyenin kendi gelirleriyle, Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin kendi gelirleriyle Müslüman gayrimüslim ayrımı yapmaksızın bütün insanların ihtiyacına cevap verebilecek bir kompleks yapmışlar. Hiç yani. kimseyi ayırmamışlar. Hiç kimseyi ayırmamışlar. Herkes olabilir orada, yani Müslüman olması da gerekmiyor. Tabii. Tamamen. Gerekmiyor. Müthiş bir Zaten dinimizde de zaten insan şey ayrımı yok. yapılmıyor. Kesinlikle. Mazluma, düşmüşe, yani yolda kalmışa her zaman Her şekilde. yardım yapılıyor zaten. Biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Harikulade Allah hocam. hepimizi muvaffak eylesin. Şimdi böyle büyük camilerde görevli olan kişiler her zaman birçok bilgi sahibi olmak zorundalar ve Olmak bir zorundayız. rehber gibi de Evet, oluyorlar bir olmak yandan da. zorundayız. Çünkü bakın bu kadar detaylı olarak caminin tarihini bileceksiniz. Bilmemiz gerekiyor. Yani Allah bana burayı 36 yaşında nasip etti. 39 yaşındayım şu anda. 3 yıldır buradayım. Yani küçükken, çocukluğumda biraz aileyle de alakalı bazı şeyler. Evet. Tabii. Yani aslımızın, neslimizin bize iyi aktarılması Evet, gerekiyor. Evet. Rahmetli babamdan Allah razı olsun. Yani bu Nibolu Zaferi, Saman Yapraklı kitaplardan Yıldırım Bayezid'i okurdum yani Ya çocukluğumda. doğru. Ve Allah bize burada onun Ya külliyesinde hizmetkarlığı muhteşem nasip bir etti. şey. Bazen tarih bölümünden öğrencilerimiz geliyor mesela. Dersleri oluyor böyle. Seviyorum şimdi. Çocukların gözleri pırıl pırıl. Değil mi? Yani böyle o kadar meraklılar ki, o kadar hevesliler ki. tabii ki. Onlarla burada saatlerce zaman geçiriyoruz. Ben olayım, diğer arkadaşlarım olsun mesela. Nöbetimiz olsun olmasın fark etmiyor. Zaten burası bizim birinci adresimiz burası. Doğru. İkinci adres ev oluyor yani. Doğru. Çocuklara dediğim tek şey şu. Arkadaşlar, dünyada tarihinden dolayı başını eğmeyecek tek millet biziz. Gurur duyun bir defa. Gurur duyuyorum. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Cumhuriyet biziz zaten. Evet. Ve biz atalarımızın yaptığı hatalardan ders çıkaracağız ama onların yaptığı doğru şeyleri de almamız gerekiyor. Doğru. Çok fazla doğruları var çünkü. Kesinlikle. Yani o kadar çok Harika. yeri gelmiş, Yıldırım Beyazıt Han olsun, diğer padişahlarımız olsun, mertçe savaş meydanında cenk etmişler. Yeri gelmiş diplomasiyle, Tabii. yani uzlaşma yoluyla da birçok yerleri irşad ederek ihya Kesinlikle. etmişler yani. Kesinlikle. Kiliselerini onarmışlar, kocaları vefat eden kadınlara maaş bağlamışlar, işsiz olanlara iş vermişler, imar etmişler yani. Kesinlikle hocam. Bu seviyede, bu sayede işte o Balkanlarda yüzyıllar boyu, Değil mi? 550-600 Nasıl seneye olabilir? yakın oralarda kök salmışız. Hala Tabii. da bağlantılarımız var. Kesinlikle. Oradaki küçük ülkeler hala da Osmanlı gitti, adalet bitti diyor yani. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle Allah hocam. hepsinden razı olsun inşallah. Evet, evet, acayip yani. Ben de İstanbul'da Türk Müziği Devlet Konservatuarı İTÜ'de okurken bizim sanat tarihi hocalarımız var. Bugün Serdar benim arkadaşım da yakınında olduğu için sıra arkadaşım Evet, benim konservatuarda. Nilay Bize hep şöyle derlerdi. Hani lütfen gidin şimdi İstanbul'da yaşamak ne derlerdi? Sokaklarında gezmek değil. Yaşadığınız şehri bilin. Camisini, çeşmesini, yanında gezdiğiniz ne var? Çünkü bu bugüne ait değil. Bakın kaç yüz senelik bir tarih ve bir Medeniyet hikaye yaşıyor. var. Evet. O zaman yaşadığınız şehri, hayatı seversiniz. Yani sevmek için öğrenmek gerekiyor. Yani bilgi şart. Şimdi bu anlattıklarınız çok kıymetli. Bir de Çok teşekkür ederim. Yani eğitim biraz yarım kaldı. Tabii konudan konuya Tabii. atlamış oldum ben. Bazen böyle dayanamıyorum, atlıyorum. Atlayın hocam, acımayın. Buraya geldikten sonra araba yatağına tabii ilahiyat ön lisansı dışarıdan okudum. Daha sonra işte 6 aylık bir kıraat eğitimi vardı. Hem musiki hem işte ilmihal bilgileri. Tahsiyi huruf diye bir kursa katıldık. Karşı tarafta bir camide 2,5 yıl görev yaptım orada. O esnada aşere takrib denilen bir kıraat ilmi var. 3 yıllık Evet. ihtisas diye geçiyor. O aşere takrib tayyibe ilmini de getiren Yıldırım Bayezid Han işte. Öyle mi? Yani kökü çok eski. Ne kadar eskiye dayanıyor. Son 20 senedir çok yaygınlaştı artık. Hatta 30 senedir falan Abdurrahman Gürses Hoca Efendiler olsun, işte Hasan Akkuş Hoca Efendiler, Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri, bunlar çok sahip çıkmışlar bu ilim bitmesin diye. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana gelen bir silsile bu. Yani kıraat ilmi denilince aslında halk arasında makam farklılığı anlaşılıyor. O değil. Değil. Bu yani kısaca anlatmam gerekirse Nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiği zaman Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Allah Teala'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar merhametli, o kadar ümmetini düşünüyor ki Ya Rabbi bu okuyuş ümmetime ağır gelir, bunu artır diye duada bulunuyor. Münacatta bulunuyor. Yani herkesin ağzı, lehçesi bu okuyuşa dönmez. Evet. Yapamazlar diye okuyuş farklılaştır diyor. Böyle bir duada bulunuyor. Kıraat ilmi buradan çıkıyor işte. Yani bugün Senegal'deki farklı okuyor, Çin'deki farklı Evet. okuyor. Niye? Dönmüyor çünkü. Lehçe dönmüyor. Peygamberimiz bizlere o kadar çok düşünüyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Allah şefaatine nail eylesin.
Dolayısıyla bu kıraat ilmi buradan çıkıyor. Zaten Kur'an'ın kendi tecvid kaidelerinde bir akustik var. Bir ahenk var yani. Name zaten çıkıyor. Ben mesela hiçbir zaman hani okuyacağım zaman geçip de şu makamda okuyayım diye hedef yapmam. Böyle kendimi şartlandırmam ama oraya geçtiğimiz zaman o mihrapta Hocam, bu makama geldiniz, gelin içeriye Evet, doğru giderek geçelim, sohbet edelim. geçelim. Oranın da akustiğini duyalım. Şimdi akustik ve şey deyince biraz sıkıntılı ama bu aralar hastalıklar falan. estağfurullah hocam, olur mu öyle şey? Sizin hatipliğiniz de çok güçlü gördüğüm kadarıyla, yani çok, konuşmanız da çok güzel. Muhteşem. Yani gerçekten Cevaplarımız orijinal bunlar. her şey orijinal. O devirde neyse bugün de aynısı. İşte muhteşem. Mermerlerin hepsi orijinal. Mermerler orijinal. İnanılmaz güzel geniş bir kapı. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk kesme taş mermer camisi diye de geçer burası. Tabii kesme Tamamen taş. mermerden yapılmış. Yapıldığı zaman çok yumuşak işlenebilen bir taş yapısı ama yıllar geçtikçe sağlamlaşan böyle beton gibi, kemik gibi olan Oluyor ve bir süre sonra taş cinsi. depremde yıkılmıyor diyor yani. O kadar zaman. Çok ağır depremler Ya görmüş. büyük depremlerde bile kalmış. Sadece minareler yıkılmış yani. Minareler sonradan İnanılmaz. yapıldı. İnanılmaz. Aslında uygun bir şekilde. İçeri mi alalım, bunu da bırakalım? Biraz daha. Güzelimiz de var. Camimizin duvarları 2 metreye yakın 2 metre. genişliği, yani 1.70 civarında falan. Caminin duvarlarının dışında bir mermer kaplama var, kalın. Bir de iç duvar var. Ha, ekstra Kademeli, bir duvar tabii daha kademeli. var. Ne için yapılmış Bu yalıtımla alakalı Yalıtım bir şey mı? bu tabii. İçeri soğuk değil. Yani şimdi hani montalama yapılıyor ya köpükten. O zaman köpüğü şu kadarcık mermerden montalama yapmışlar tabii. Bu Gerçekten gördüğünüz kemer Bursa kemeri diye literatüre geçer. Şu. İlk defa bu camide yapılmıştır ve kendinden sonraki camilerde örnek teşkil eder. Peki mimarı kim hocam? Mimarının kim olduğu tam bilinmiyor. Kitabesi maalesef günümüze ulaşmamış. Kitabıyla alakalı bir çalışmamız var. İnşallah Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden sordurduk. Orada kayıtlar çıkmadı. Ankara, İstanbul, bunları sorduracağız. Araştırmak gerekiyor tabii. Varsa aslında uygun yaptırmayı istiyoruz. Yani çünkü camiyi yaptıran belli, yapıldığı tarih belli. Evet. Sadece bize bir evrak gerekiyor yani. Doğru. Aslında uygun yaptırmamız açısından. Ama tahminlere göre Ali Neccar olduğu geçiyor kayıtlarda. Çünkü Ulu Cami'nin mimarı büyük ihtimal Ali Neccar. Yıldırım Beyazıt'ın mimarbaşı. Aynı Doğru. dönemler zaten. Yani aynı 10 yıl içerisinde tabii. Anlatıyordunuz hocam. Evet, Bursa kemeri dediğimiz bu kemer işte. Literatürde Bursa kemeri diye geçiyor. O 5 tane kırmızı topçuklar deve kuşu yumurtası. Hangisi? Örümcek, Şuradaki. böcek, bunlar gelmiyor mesela. Bu camilerde olmuyor. Bu camilerde rutubet olmuyor. Ecdat ne yapıyor? Bu camilerin altında mahzen yapıyor. Şimdi günümüzde geçemiyoruz oraya. Ben yerini tespit ettim. Kıblenin dış tarafında kilit taşıyla kapatılmış. O mahzenin altında da kanallar var. Evet. Bu kanallar ne yapıyor? Yeraltı suları yükseldiği zaman zemine zarar vermesin diye tahliye menfeziyle çıkış yapıyor. Vay be. Bunu bile düşünmüşler ve bu camilerde rutubet olmuyor. inanılmaz. Mimari harikası. Tabii müthiş bir şey yani. Mimari harikası. Bir de kademelere dikkat ederseniz. Evet. Mesela İki giriş, tarafta kademe var. hol. Evet. Hol burası yani salon gibi düşünelim. Asıl namaz yeri burası. Bu eyvanlarda tabahane eyvan diye geçiyor. Doğru, eyvan. Tabii. Kapalı 4 tane var arkalı önlü. Bunlarda da işte dediğim gibi kadılar insanların mahkemesini görmüş. İlim halkaları, zikir halkaları bunlar devam etmiş. Şehir dışından, yurt dışından gelen alimler istirahatini burada yapmış. Yukarıda da yine 2 odamız ve hünkâr mahfilimiz var tepede. Hünkâr mahfili ve odalar öyle mi? Evet. Bu 2 oda divan odaları diye geçiyor. Evet. Orada da inşallah bir çalışmamız var. Yine halısını falan yaptırıp tertemiz hani kullanıma hazır vaziyette gelen misafirlerimizin ziyaretini açacağız inşallah. İnanılmaz hocam. Hünkâr mahfili dediğimiz zaman aslında böyle kral dairesi gibi zannediliyor ama öyle değil. Değil. Çilehane şu kadarcık bir yer. Küçük bir yer. Yani sultan oraya gittiği zaman, çıktığı zaman orada zaman zaman Cenab-ı Hak'la baş başa kalıp orada inzivaya çekiliyor. Kulluğunu yaşıyor tabiri caizse. Yoksa hani böyle loca falan değil yani tabii. Bu odalara isterseniz Çok bakın. güzel, çok güzel. Yani loca mantığı başka bir şey çünkü bizde. Şimdi hünkâr mahfili deyince kral dairesi gibi. Evet evet, öyle algılanıyor. Aslında güzel hocam, bunları anlatmanız çok iyi. Yeni bilgiler. Bunlar alçı, orijinal alçı bunlar. Evet. İçerisinde de seramik tarzı bir malzeme var. Bu da yine doğal taşlardan. Turkuaz, yeşil karışımı. Şöyle yakından bakarsanız. Niş mi diyoruz hocam? Niş, evet. Alçı niş deniliyor bunlara.
Şunlar mesela doğaldır bunların. Hepsi doğaldır. Restorasyonda sadece elden geçti. Burası tamamen Olduğu hiçbir gibi orijinal. Tabii kütüphane olarak da İnanılmaz. kullanılmış bunlar. Ha, kütüphane olarak. Şu an tabii biz kütüphaneleri ahşaptan yaptırdık. Bunlara zarar gelmesin diye bu şekilde kalıyor. Bacalarımız var gene. Hem hava sirkülasyonu içerideki yani imamın tekbiri, müezzinin işte müezzinliği duyulsun diye de bir iç havalandırma sistemi var. Bir de dışarıyla alakalı bir havalandırma sistemi var. Kesinlikle yazın geldiğimiz zaman cami serin oluyor, kışın ılık oluyor. Sadece tek bozulan şey burada zemin. Öyle mi? Zeminde ateş tuğlası benzer tuğlalar oluyordu bu camilerde eskiden. 90'lı yıllarda çok kırıldığı için onu düzeltememişler ve söküp maalesef tahta çakmışlar. Tahta çakıldığı için de zemin soğuk oluyor. Soğuk oluyor. Aslında girdiğimiz zaman Aslında yalıtımı o da yapıyoruz. Tabii yani. olmayacaktı. Hani günümüzde belki bir şansımızı deneyeceğiz. Yani o malzemenin neden yapıldığını hani laboratuvarda falan çıkarsa aslında uygun yaptırmak daha güzel olur ama inşallah nasip olur onu da yaparız. Olağanüstü ya. O senede, o yıllarda bu kadar muhteşem, detaylı bir mimari bugün yok. Yok. Bugün böyle mimari anlayış bile yok yani inanılmaz bir şey. Restorasyonlarında bile aciz kaldığımız durumlar. Doğru. Anlayamadığımız çünkü Doğru. kopukluk var arada yani. Hocam bir şey soracağım. Şimdi bu kadar şey bildiğimiz bir camide görev yapmak, içinde Kur'an okumak, namaz kılmak nasıl bir Büyük bir şeref. Çok büyük bir Allah'ın sahne. bir lütfu, başka bir şey değil. İnanılmaz bir şey ya. Ben hayatımda çok dönüm noktaları oldu. Yani kendi iş yerlerimiz vardı. Hafızlıktan geldikten sonra 2001 krizinde bir iflas yaşadık. Babam tanınan bilinen birisiydi mesela. Evet. Ciddi yani batak yaşadık tabiri caizse. Ama bu hafızın yüzüstü hürmetine Allah Teala bizi muhafaza etti. Evet. Yani çok çeşitli işlerde çalıştım. Ayakta kalabilmek için, ekmek parası kazanabilmek için. Ama elhamdülillah hiçbir zaman ne birinin hakkına girdik, ne birine hakkımızı yedirdik. Ne güzel. Bursa'ya da iş için geldim. 2008'in Mayıs ayında. Gezerken işte dedelerimizin türbelerini, camilerini bir anda böyle bir fikir oluştu. Müracaat yaptım. KPSS'm vardı, yeterlik belgem vardı. Harika. Tabii Allah direkt ilk tercih yerim Bursa'yı kazanmayı nasip oldu yani. Evet. Nasip oldu. Tabii bunun faydasını nerede görüyoruz? İnsanlarla diyalogda görüyoruz işte. Yani buraya zaman zaman sarhoşu da geliyor, zaman zaman ayyaşı da geliyor, madde bağımlısı da geliyor ama biz hepsiyle bir şekilde ortak dili çözüyoruz yani. Yabancı da geliyor yurt dışından. Doğru. Efendim işte hanımıyla kavga etmiş olan amcamız da geliyor, bize nazlanıyor. Onların da nazını çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Kimilerine güzellikle anlatıyoruz, kimilerine hafiften fırça atıyoruz. O da ihtiyaç çünkü. Evet. Yani nabza göre şerbet vermeye çalışıyoruz yani. Acayip gençsiniz hocam. Daha hani 30'lu yaşlardasınız. Evet. İnşallah ileriki yıllar, uzun yıllar böyle güzel buralar görev alırsınız. Çok sürece. Gerçekten çok güzel. Hiçbir şeyin sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Yani Allah beni buraya nasip ettiyse kesinlikle hani 4 kadromuz var bizim burada. 2 imam, 2 müezzin kadrosu. 6 güvenlik personelimiz var. Dernek yönetimimiz var. Ben dernek yönetimindeyim. Yani yıllar sonra ilk defa böyle bir uyum yaşandığını herkes söylüyor. Mahalleli olsun, işte Bursa'daki insanlar olsun. Hocam hani çok güzel uyumlu gidiyorsunuz. Elhamdülillah güzel bir ekibimiz var. İyi bir böyle bir şey yaşadık yani yakaladık. Harika. Güzel bir sistem yakaladık. Şu anda hani gözümüzün gördüğü, gücümüzün yettiği eksikleri yaptırmaya çalışıyoruz. Buranın ismini duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü çok kıymetli bir yer, çok ihmal edilmiş. Yani Yıldırım Bayezid'le alakalı Ankara Savaşı'nda yok işte esir düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Yıldırım Bayezid kadar delikanlı adam tarihte çok nadir. Yani 3000 kişiyle 160 bin kişinin arasına dalacak adam yok tarihte yani. Kaçmıyor. Tabii bir de o taraftan Kaçmıyor, da bakmak tabii. lazım. Hani Timur Anadolu'ya geldiğinde karşısına çıkmak İhanetlere maruz kalıyor bir de. bir de ihanetle. Pusu atma şansı varken atmıyor. Yani bunu ben nereden öğrendim? Ne acı ki Avrupa kaynaklarından öğrendim bunu. Maalesef yani bize Avrupa'nın kendi içerisinde Osmanlı'yı anlattığı tarih farklı, bize dayattığı tarih farklı. İşte Halil İnalcık gibi, İlber Ortaylı gibi otorite insanlardan bunları dinlemek gerekiyor. İlber Ortaylı Hoca diyor ki Fatih'in elindeki toplar Yıldırım Bayezid'de olsaydı Roma'yı bile alırdı diyor. Zaten Fatih ilçesi dediğimiz Suriçi sadece kalmış. Evet. Tamamını zapt etmiş zaten. 4 defa kuşatma yapıyor. Sonra oradaki kuşatmayı kaldırıp o Nikola şimdiki ismi Nibolu Kalesi'ne bir gidişi var. 8 saatte at sırtında gidiyor. 600 kilometreye yakın. Yani boşuna Yıldırım demiyorlar. Evet, Yıldırım Beyazıt. Yıldırım lakabını da 1. Kosova'da şehzadeyken alıyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları öğrendikçe insan hayran kalıyor ecdadına yani. Tabii. Peki hocam, ölümle ilgili
tamamen çeşitli kahrından. spekülasyonlar var. O kanıtlandı yani. Şimdiki hakkaniyetli işte tarihçilerimiz olsun, sanat tarihçilerimiz olsun, bilim insanlarımız olsun. Kesinlikle yani öyle bir insanın, ben size şunu söyleyeyim. Bu caminin tuvaletleri aşağı kademede. Yani medresenin oradaki koridor kademesinde tuvaletler. Abdesthanesi caminin avlusunda. İslam'da tuvaletten sonra 40 adım olayı vardır, istibra. Ecdat bunu hesap etmiş. Bu kadar ince ayrıntıyı. Bu hem sağlık açısından o istibrayı yapmak hem sağlık açısından çok önemli. Hem dini açıdan abdesti geçersiz olmaması adına önemli. Yani namaz kılmak için abdest almak gerekiyor ama aslında abdest tuvaletten başlıyor. Hacetini gidermekten. Bunun bile bir adabı var dinimizde. Dinimizin verdiği uygulamalar, emirleri, yasakları tamamen insanların ihyası için, insanların zorluğu için değil yani. Kesinlikle. Dolayısıyla bunu bile, bu ince ayrıntıyı bile düşünen ecdat kendini zehirleyerek intihar eder mi? Yani evet. Kendisine çilehane yaptıran, istese saray yaptırırdı. Kendisine şu kadarcık 3 metrekarelik bir yer yani, mezar gibi aynı. Çıkma şansımız var Var mı? tabii, çıkabiliriz. Ne kadar güzel olur. Yani Siz anlattıkça merak ettiğim için şaşırdım burası bir an. zaten yani keşfedilememiş bir hazine burası. Nereden çıkılıyor? Burada. Minare çıkışlarından düşünüyoruz. Allah. Kar mahfiline gidiyoruz. Buradan mı çıkıyormuş padişahta? Evet. Bu merdivenler orijinal, tamamen orijinal. Vay be. Minarelerin Çok yıkıldığı acayip. yerden itibaren sonra yapıldı. Bakar mısınız merdivenlere? İki tane ayrı odaya açılıyor. Bunlar revakaların içerisindeki Evet. divan odaları diye geçiyor. Divan odaları. Divan odaları. Minarelere oradan geçişler var, koridorlardan. Burası da Hünkâr Mahfili'nin olduğu yer, şu kısım. Şurası Hünkâr mahfiline gidiyor. Nasıl çıkıyormuş padişah buraya ya? İnanılmaz. Hadi bismillah. Tamam geldim. Geldim tamam. Kirlenebilir biraz. Problem değil, kirlensin. Kafayı vurmayın, eğilerek geçiyor. Şurada eğiliyoruz. Allah. Ya burası hakikaten dediğiniz gibi Hünkâr mahfili denen şeyi Buradan cami ayaklarımızdan atacağız. herkes ne hayal eder ya. Hünkâr mahfili deyince biz saraya geldiğini sanırsınız. Tam tersi. Bu kadar zorlukla çıkılan küçücük bir yer. Yani bir de Bakın. eski insanların cüssesini, iriliğini Düşünemiyorum. Bu tevazuyla giriştir bu. Ya bir padişahın buraya çıkması akıl Yani almaz. padişah da olsan Allah katında bir kulsun. Evet, kulsun. Onun bilincini yaşamak için. Kesinlikle onu yaşatmışlar. Ve yani böyle hani küçük camlar ardından Şimdi biz işte buraları hep halıyla kaplayacağız. Tertemiz olacak inşallah. Aşağı tarafta pencereler takıldı. Vakıflardan müsaade aldık. Camlarını taktık. İkinci aşamada halılarını yapacağız. inanılmaz ya. Yavaş yavaş inşallah. İnanılmaz. Peki o zaman ışık da yok o zaman burada. Sadece herhalde kandillerle aydınlatılıyor yani. Benim tahminime göre Bir şey yok. şu camlar sonradan yapılmış olabilir. Yani çünkü oradaki sesi alabilmek için Evet. hani muhakkak bir şeyi vardır. Bir şey gelecek. Bir de camiyi çevreleyen pencereler var. Şu camlar sonradan yapılmış diyorsunuz değil mi? Yani. Aslında cam değil belki Evet de. evet, çerçeve olur. Evet, çerçeve yani olur. mahfili kapatan o paravan olur ama camlar yoktur diye düşünüyorum ben. Sonradan yapılmıştır diye. Olabilir. Mesela bu ihata pencereler dediğimiz bu çevreleyen pencereler var. Duvarların içerisinde tabii çift pencere, 2 metreye yakın. Onların arasında koridor var. Ama o koridor maalesef kapatılmış. Bu divan odalarından geçişler var. Ben tespit ettim yerini, tahmini böyle yokladım elimde. Bayağı buralara Ben- macera gibi her yerini Yani gezmiş. minare, kubbeler, ayak basmadığım yer kalmadı. İnanılmaz. Hocam düşeceğim bir gün diyorlar ama. Yani Ama müthiş bir şey bu ya. kontrol çıkıyoruz yani. Buna bayılıyorum işte. Yıllar önce Fatih Camii'ne gittiğimde Ali Rıza Şahin hocamıza buradan çok selam sevgiler. Orada o kadar güzel anlatmıştı ki tarihini. Ya işte buraya gelen eski müezzinler kimi işte havalar çok soğukmuş kayıkla gelirken donma tabii. tehlikesi atlan. Yani bu hikayeler aslında çok yaşayan hikayeler ve din görevlileri camilerinde sadece burada gelip ibadet yapmıyorlar. Burayı sahiplenerek yaşıyorlar. Olması gereken bu aslında.
Aslında Yani. bizim yani Diyanet İşleri Başkanlığımızda son yıllarda gerçekten çok donanımlı arkadaşlarımız var. Şu benim size anlattığım şeyler olması gereken şeyler Doğru, aslında. tabii. Yani bu ekstra bir şey değil ama Evet. insanlar nadir karşılaştığı için Evet, çok evet. farklı geliyor. Ama değil. Ne kadar Yani güzel. değil tabii. Çok yani güzel. çok kıymetli eserler. Bunu tanımak, bilmek, doğru bir şekilde tanıtmak çok önemli. Burası da bizim evimiz yani. Yerimiz, yurdumuz. Tabii. Emanetçisiyiz, hizmetkarıyız. Ve gelenlerin de aynı şekilde Tabii. bunu bilmesine kadar. Yani buraya geliyorsanız hakikaten bununla ilgili de biraz bilgi sahibi olarak gelmenizi tavsiye ederim. Gezmek için bile gelseniz, nereden gelirseniz. Çünkü bakın böyle bir tarihin içine giriyorsunuz ve öğreneceğiniz her şey size çok güzel bir bilgi olarak ömrü boyunca taşıyacaksınız ve siz de aktaracaksınız. Yani bu bir miras. Tur rehberliğiyle alakalı teklifler geliyor bana. Hocam diyorlar. Sesiniz de çok acayip. Bursa turu yapsanız falan diyorlar. Diyorum yani benim önceliğim Yıldırım Beyazıt Cami Külliyesi. tabii. Burayı bir Evet. yani zaten mihrabı aksatmamam gerekiyor. Tabii. Bir de buradaki hani eksikleri, gedikleri halletmek gerekiyor Halletmek öncelik olarak. gerekiyor. Ama tabii fırsat olursa Evet. seve seve diğer camileri de anlatırız yani. Şahane hocam. Bazen hocam sanat tarihi okudunuz mu falan diyorlar. Tarih biziz diyorum zaten. Tarihimiz. Tarihin içinde Siz ama yaşıyoruz. buraya geldikten sonra mı öğrendiniz bu? Yani evveliyatında bu merak vardı zaten. Vardı zaten. Babadan kalma. O da dedesinden. Babamın dedesi yani Sakarya Meydan Muharebesi'nde Çanakkale halinde falan çarpışmıştı. Rahmetli. Dolayısıyla babam da küçük yaşlarda hep dedesinin yanında büyüdüğü için bunlar hep aileden aktarıldı bize yani. Bunlar Elhamdülillah. sevilen bilgiler Tabii. yani. Çok güzel hocam, inelim. İnelim. Hadi bakalım inelim o zaman hep beraber. Tabii bu eğilme çok kıymetli bir şey her zaman. Haydi bismillah, yavaş yavaş ineceğiz. Valla tutmanıza gerek yok gibi gözüküyor ama o kadar daha... Buradan direkt atlayacağım. Bismillah, 1, 2, 3. Ben başardım. Şöyle ben artık profesyonel oldum. Mesela şu çerçevelerde camlar yoktu. Evet. Biz bunları çam ağacından, ahşap, vakıflardan müsaadeyi aldık. Eski delik yerlerine hiçbir şekilde yeni delik yapmadan bu çerçeveleri yaptık, camları yaptık ki hani kuşlar girdiği zaman burayı batırıyordu. Koruyabilmek adına. Bu yoktu değil mi? Yok, sadece demirler vardı. Kuşlar giriyor, burası felaket halde. İkinci aşama halılar, daha sonra kaynak bulabilirsek divan odalarındaki o divan sedirlerinin aslına uygun yapılması. Yani buraya girdiğimiz zaman o tarihi nasıl duvarlar, motifler, süslemeler yaşatıyorsa İçeride de bize yaşayacak. o divan sedirlerinin de burada olması inşallah sanat tarihçilerle görüşüyoruz. Yani bir Harika. kaynak bulabilirsek. Çünkü İstanbul'la alakalı çok kaynak var. Özellikle o 1800'lü yıllardan sonra inanılmaz kaynaklar var ama bizde yok. Burada çok- Bursa'da az yani. Ama çok güzel bir şey. Yani o gezdiğimiz odalarda sedirleri yapıp buraya halıları serip o günü yaşatacak bir form oluşturmak. İsterseniz Hadi çıkalım kubbede- hocam. Ben Kubbeye mi çıkılıyor buradan? Vay vay vay. Hocam inanılmaz. İnanılmaz yüksek. buraya kadar görüyorsunuz. Hay maşallah. Camideki duvarlarda aynı böyle işte iç duvarlar. Dışında da mermer kaplamalar var. İnanılmaz hocam. Buraya kadar orijinal. Aman Allah'ım. Buradan sonra artık minare var. Aman Allah'ım ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Ne kadar ferah ama ya. Çok güzel kokuyor yani. Böyle bir havasızlık vesaire öyle bir şey hissetmiyorsunuz. Yani bir baş dönmesi olabiliyor çünkü. Vallahi mı diyorsunuz? Bu taraf çünkü aşağısı direkt gümbürler. He durun bir saniye ağrar ben. Çıkınca yani bir iki saniye bir şöyle bir. Aa, evet ya bir gidiyor. Tabii buyurun. Dediğim gibi çıkar çıkmaz şey yapmayın. Bir iki saniye. Bende sıkıntı yok hocam. Olsun. Yine bir hava akımı olduğu için. Ben çok yükseklere alışamıyorum. Hayatım dağda geçiyor. Yan çık abi yan. Vay. Emre abi. Bu nedir Suat abi? Burası ne böyle? Bu akıl almaz. Ben böyle bir şey görmedim. Ha, olağanüstü bir şey hocam bu ya. Hocam şimdi şöyle gelelim. Buyurun. Bu ne kadar muhteşem bir şey Allah'ım. Emre. İnanılmaz. Şu kanal bölümlerine basmazsak, Ne yapacağız? Nereye basmayalım? Kanala basmıyoruz. kanallara bunlara basmasak. Tamam, kanallara basmadan gidiyoruz. Bakın kanallar. Su kanalları mı hocam onlar? Ek yerleri olduğu için onlar hı. basıldığı zaman şey olabiliyor. Ek yerleri. Yani sert basılırsa. Evet. Yumuşak. İnanılmaz hocam. İnanılmaz. Kubbedeki bu lekeler de sığırcık kuşlarının marifeti bunlar. Tabii. Onlar şimdi çeşitli bört işte bir şeyler alıyorlar böyle. Evet. Meyve falan vesaire.
Bu ipe diziliyorlar iki minare arasındaki. Hatta ben birkaç defa yakaladım. Binlerce sığırcık yani. Muhteşem bir görüntü oluşuyor. Aman Allah'ım. Hocam şimdi buradan geldiğimiz zaman Evet. kubbeden buradan olacağını Bir daha çıkıyor. Bakın şu tam elips, o panorama müze var ya, Fetih Müzesi karşıda. Evet. Evet. Onun hizasından baktığımız zaman Ulu Cami orası. Sise rağmen gözüküyor. Gözüküyor. Tam karşısı gözüküyor. Şu karşı taraf Emir Sultan. Emir Sultan. Evet. Hem mezarlık hem cami gözüküyor. Evet. Şurası da yeşil. Bakın solda türbe, sağda cami. Hepsini görebiliyorsunuz. Şehzade Mustafa Muradiye Külliyesi'nde, o Muradiye mahallesinde. Belki Tokiler olmasa, Doğan Bey Tokiler olmasa belki o da gözükür. Evet. Tokilerin en sağında da bir minare var. Şimdi sisten dolayı gözükmüyor ama Evet. Telefonların o kameralarıyla gözükebiliyor. Yaklaşıyor. Onun minaresi gözüküyor. Ha. Yani çekirge, babasının olduğu 1. Murat Hüdavendigar Külliyesi orası da. Evet. Burası işte türbemiz. Yine buradan gözüküyor. İnanılmaz hocam. Tabii minareler şimdi kısa gibi gözüküyor ama minareye çıktığımız zaman aslında ne kadar Anlıyorsunuz fark ki. olduğunu anlıyoruz. Vallahi ben korktum Cami, ya. külliyenin Korktum yemin ediyorum. en yüksek noktasında cami külliyenin. Yani medrese, türbe, imaret vesaire hepsi alt kademede, Evet. cami en tepe noktada En tepe ve bundan noktada. daha yüksek yok bu bölgede. Yalnız ne kadar temiz bir hava var burada ya. Sise rağmen Bayıldım. güzel. Sise rağmen Güzel yani, çok evet. güzel. İmkanım olduğunca böyle misafirleri Hocam bize ama çok çıkarmaya güzel çalışıyorum. şeyler nasip oldu. Emre Evet. ile Ayasofya'nın Evet. üstüne çıktık yani o tavanına. Şimdi de burası. Burası da Yani muhteşem. Bir de zaten hocam benim böyle duygusal bir insanım ben yani. Ne bileyim, mesela İstanbul'da o kadar cami gezdik. Ayasofya'da dahil bunlara. Tabii ki Evet. etkiliyor insanı. Tabii. O yaşanmışlıklar, o tarih. Fakat Süleymaniye'ye vuruldum ben. Vuruldum Evet, hocam. Süleymaniye'de öyle. Yani burada aldığım o lezzeti Orada da tek aldınız. Süleymaniye'de aldım. Şimdi hepsi kıymetli. Emir Tabii, Sultanımız tabii, zaten tabii. çok kıymetli. Mübareğimiz Tabii. var orada. Yeşilçere Mehmet Han oğlu 1. Mehmet'imiz. Efendim işte orada Ulu Camimiz zaten Yıldırım Beyazıt Han'ın yaptırdığı. 1. Murat Çekirge, Muradiye, Üftade Hazretleri, işte Hamza Bey mesela. Hamza Bey Fatih'in komutanlarından. O Kazıklı Voyvoda işte şehit ediyor onu kaza oturarak yani. O kadar yani bedel ödenmiş ki yani. Kesinlikle. Ecdadımız o kadar bedel ödemiş ki. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi bunlar da diğerlerinde sadece 1. Murat biraz işte burası gibi mahzun. Çekirge'de üst tarafta. Yani çok tanınıp bilinen değil. Bilenler geliyor. Kıymetini, yerini, yurdunu. Diğerlerinde inanılmaz bir turizm var. Yani turist sirkülasyonu var. Sanki Allah Allah. sanki o maneviyat biraz bozuluyor gibi. Anlıyorum. Yani tabii Anlıyorum. ki olsun, turistimiz olsun, tanısınlar, Tabii ki, bilsinler. tabii ki, Biz de tabii doğru ki. bir şekilde tanıtalım. Ama Tabii ki. burası Yıldırım Beyazıt Han'ın o ihtişamlı yükselişi, sonra hüzünlü bir çöküşü sanki bu külliyede devam ediyor. Ya çok acayip evet. Ve burada o lezzeti alıyorsunuz işte. Geldiğiniz zaman yani bir vakit namaza, ne bileyim bir vakit gelip de şu bahçede oturmak insanı resmen Değişik bir yeniliyor his. yani. Ben Süleymaniye'de bunu yaşadım. Kesinlikle. Sultanahmet tamam çok güzel bir cami ama bence Süleymaniye ile kıyaslanmaz. Aha. Süleymaniye dünyadaki en büyük kompleks. Tabii inanılmaz. En büyük kompleks yerleşke olarak baktığımız zaman tabii. yani. Külliye bazında Tabii. bütün katedrallerden, şapellerden, kiliselerden Kesinlikle. hepsinden daha büyük yani. Bir de oranın tabii ki çok özel hikayesi hani Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan yani bana öyle bir cami yap ki yani nasıl düşünüyor Mimar Sinan, nasıl bir şey yapayım? Sonsuz bir şey yapayım diyor. Öyle bir şey yapayım ki asla hiçbir depremde hiçbir şekilde yıkılmasın ve sonsuza dek kalsın. İnanılmaz bir şey bu. Çok güzel yani bir şey. büyüklük Gerçekten. çok önemli değil aslında orada. Mimar Sinan Bursa'ya geldiği zaman efendim diyorlar, üstadım bir eser de Bursa'ya yapın. Hani bizim de diyorlar bir Mimar Sinan eserimiz olsun. Evet. Ecdadın diyor ilk dönem mimarisini ben diyor kıyamam diyor. Bozmaya. Ay ne güzel ya. Ya bu nasıl bir zarar? İnanılmaz. Yani İnanılmaz. kendimi yerden yere atasım geliyor. Yani bu nasıl bir nezakettir? Nasıl bir Öyle, zarafettir? öyle. Ama işte Sinan'ın kıyamadığı Bursa'yı biz mahvetmişiz yani. El Hayda. birliğiyle. İşte o da başka Tamam, bir durum. sanayi şehri, göç şehri. Tabii. Fakat yani bunu hani şimdi mesela sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ulu Cami Hanlar bölgesiyle Evet. alakalı hem devletin de projesiydi bu aynı zamanda Büyükşehir'le birlikte ciddi manada bir açılım yapıldı. Evet. Ama bunlara niye müsaade edildi zamanında? Maalesef her Yani yerde eski var tarihi ya hocam. bölgeleri korusaydık da Hiç sormayın. yeni alanlarımız zaten Bursa ova, her taraf ova yani. Keşke öyle olsaymış Biz kayanın yıllarca. üstündeyiz burada mesela şu anda. tabii canım. Ve Aha. şurada 7 tane tünelden Bir de altı bahsediliyor da var. mesela. 7 tane 7 tünel. tünel. Emir Sultan'a, Yeşil'e, Ulu Birbirine Cami'ye. mi gidiyor? Tabii bağlantı. Birbirine giden bağlantı Bursa- mı var bunlar arasında? Bursa biliyorsunuz Vay, antik vay, Yunan vay, şehirlerinden, vay, antik vay, Bizans, vay. Roma döneminden kalma bir şehir. Tabii ki. Dolayısıyla ta o dönemlerde 4 tanesi işte benim araştırdığıma göre 4 tanesi Bizans döneminden kalma yeraltı tünelleri. 3 tanesini Osmanlı yaptığı geçiyor kaynaklarda.
Ben hatta belediye başkanımıza bir teklifte bulundum. Başkanım bir tanesini dedim Emir Sultan'a giden tüneli hayata geçirdiğimizi düşünelim. Giriş menfezi yeri belli. Buradan Emir Sultan'a içinde de küçük otantik dükkanlar. Ve burası Bursa'nın doğu hattıdır, eski Bursa'nın. Evet. Yani Yıldırım Beyazıt Han Hazretleri Çekirge'de babası padişahken 1. Murat Hüdavendigar şehzadeyken buraya geliyor, surlarla çeviriyor, av köşkü yapıyor. Şurada ilkokul var. Şuradan bakabiliriz. İlkokulun olduğu O kadar yer, tepedeyiz ki her yere bakabiliriz şu anda. Acayip. Bayağı da insanın başı da dönüyor ama ha. İlginç bir his yani. Minareye bakın. Allah bilmiyorum. Burada ağaçlar var. Fazla da kenara siz Bence kontrollü gidiyor. hocam canlı yayında TikTokçular gibi düşmeyelim başımıza. Hazır camideki bir selam. Hocam dur. Biz iyiyiz hocam buradan. Siz anlatın. Anlatın siz yeter bize. Gözün arkadaşlar nerede? O da buradaydı. Hocam burası ilkokulun olduğu yer. Evet. Burası işte av köşkü olarak sultan kuruyor burayı. Aha. Çok geniş bir Şurası. alan. Tabii surlarla çevrili. Geniş bir alan. İmaret de varmış. Günümüze ulaşmamış. Kurma amacı da şu. Bursa'nın doğu hattını tutmamız gerekiyor. Moğol istilası, Karamanoğlu tehdidine karşı diyor. Şehzadeyken gelip yerleşiyor. Evet. Padişah olduğu zaman da çok seviyor burayı. Molla Fenari Hazretleri'nin tavsiyesi üzerine külliyesini buraya kuruyor. Hepsini buraya kuruyor. Yani burayı çok seviyor Yıldırım Evet. Beyazıt Han. Burada da yaşamış zaten. Tabii, yani yaşamış. sadece cami Yaşamış. yapıp şey yapmamış, büyük bir alanda kendisi de şurada demek. Dediğiniz ilkokul şurası değil mi? Şu bölge. Böyle bir alan. Uzun Şuraya bir kadar alan. geliyor. Evet, Şöyle ağaçlardan gelen bir pek alan. gözükmüyor şu anda. Anlıyorum. Oraya da gitmeyelim. Minareye çıkarsak İyiyiz görürüz. burada. Yani Hocam bir de burada Üstad Hazretleri var. Hazretleri de var. O da kütüphane. Görüyorsunuz. Hocamız bizle müthiş bilgiler paylaşıyor. Çok keyifli. Minareye Gerçekten. çıkmak isterseniz çıkabiliriz. Biraz yorulursunuz ama çünkü çıktıkça daralıyor şey. Daralıyor. Ama çıkılabilir. Deneyelim yani. mi? Hayatta kaç kere yaparsın ki Yani. bunu? Dene abi. Tabii. Hepimiz yapamayız, sen yap. Deniyorum. Ben de deneyeceğim. Serdar'cığım. Senin bir de klostrofobin var. Başımıza iş almayalım Serdar. Ezana da denk geleceğiz orada şimdi. Neye denk geleceğiz? Ezana. Ezana, evet. Ay maşallah. Ben nöbetçi olmadığım için Evet. sıkıntı yok. Size mimarlık yapabilirim. Seviniriz hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet. Nasıl bir şey bu ya? Gerçekten inanılmaz. Minarelerin merdivenlerinde yeni olduğu belli zaten. Evet, evet. Lodoslarda falan çok yıkılmış. Öyle mi? Lodoslar oluyor tabii burada. Yazın gelin 35 derecede gelin burada hava Evet. alırsınız, nefes alırsınız yani. Gerçekten. İnanılmaz bir akustik var burada. Sirkülasyon var. Bismillah. Kapıyı açınca rahatlayacağız hocam. Biraz daha sabır. Sorun değil hocam. Daralmaya başladı dikkat ederseniz. Evet, gittikçe daralıyor şu anda. Böyle burası tam dar. Evet. Burası. Yan döneceksiniz hocam. Yan çıkacaksınız. Buradan artık yan. Şöyle dönelim bakalım. Hadi bismillah. Hadi az kaldı. Aman Allah'ım. İşte burası. Aman Allah'ım Minaremiz de hocam. çok yükseklik şimdi çıkıyor ortaya işte. Aman Allah'ım. O fark ediyorsunuz değil mi? Aman ya Rabbi. Şöyle durayım ben. İnanılmaz hocam bu. Bu nasıl bir şey? Okul işte şurası. Buradan daha çok belli. Şöyle yavaşça gelebilirsiniz. Şununla da bekleyebilirsiniz. Şöyle bekledim ben arar. Okul burası işte. Her Arka şey tarafında gözüküyor. surlar var tabii. Şurada 125 basamak var hocam. Saydım ben orayı tek. Gerçekten mi? Hocam bu nedir böyle? Serdar inanılmaz bir şey bu. İnanamıyorum şu anda zaten. Şimdi kubbeyle arası çok yokmuş gibi ama çıktığımız zaman Korkunç fark var. evet fark ortaya çıkıyor. Hocam eskiden buradan nasıl ezan okuyorlarmış? Valla işte şimdiki müezzinlerin işi kolay. Aşağıdan. Aşağıdan mikrofonla Hoparlör okuyor. burada. Tabii. Şurada. 5 vakit çıkıp inmek. Ama iyi kondisyonlar. Tabii kondisyon yani. Bu kadar merdivenin çık. Olağanüstü. Suat abi nasıl? Ne diyorsunuz? Şahane. Hocam sağ olun. Olmaz mı? Şey biraz alçak ya. Evet evet çok alçak. Allah geliyor. Tarafeler biraz alçak olduğu için. Bakın mesela ezanda Tamam başladı. tamam süper. Buradan da bütün şehir ayağımızın altında. Bunu gördüğünüz gibi. O kubbe falan. Tren gidiyor.
trenden bu tarafı Yıldırım, öbür tarafı Osman Gazi. أشهد أن لا إله إلا Çok acayip bir dünya. Yani الله o zaman bir müezzin olmak için ince olmak şart o dönemde. Mümkün değil ki öyle çıkılmaz burada. Mümkün değil. Kapkaranlık. Soldan inersin daha rahat inersin. Evet, bir ışık. Harikasın Suat abi. Yok, inmek kolay. Çıkmak hakikaten böyle. İnmek kolay. Tamam hallederiz. Sıkıntı yok dostum, eyvallah. Görebiliyorsun değil mi Emre abi? Görüyorum Suat abiciğim. Şöyle yapayım. Gerçekten inanılmaz. Ya var ya. Ya var ya, inanılmaz ya. Ya muhteşem. Başka hiçbir şey denmez abi. Deneyim oluyor. Hocam muhteşem bir deneyim. Bu nedir? Şey var, 3 tane yanlışlıkla birbirini görmüyor hocam Edirne'de. Evet. Oraya çıkmıştım, 1-2 oldu. Evet, çok. Muhteşem hocam, muhteşem bir şey. Bu akıl almaz. Evet abi, yani Suat abi. Şimdi bunu bir kere yaptık. Ama bunu devamlı yaparsan muhteşem bir kondisyon kazanma şansı var. Bir de o var. Olumlu tarafından bakarsan şuraya inçik ne demek? Muhteşem bir Olağanüstü kondisyon yani. Bunu yakalamak felaket bir deneyim. deneyim. Yani sizin bacaklarınızı bir şöyle göstereceğim. Olacağı o. Evet. Tabii. Evet. Ağırlıyor. 2 bacak. Yani maşallah. Allah'a şükür kondisyonsuz değilim yani. Kondisyonsuz olmadığım için yapabildim. Süper. Yani geçen sizin videodan sonra işte o YouTube'daki paylaşımdan sonra Adana'dan bir abi geldi, yatsı namazı gördü, bir sarıldı. Hocam dedi, bir sarılayım. Sarılalım abi dedi. İstanbul'a gidiyordum dedi, çevirdim arabayı dedi. Hocam dedi, şu hocamla bir tanışayım dedi. Helal olsun sana dedim. Kucaklaştık böyle. Harika. Yani tabii o da sizin vesileniz oldu. Allah razı olsun. Estağfurullah. Gerçekten çok yani gelen var İstanbul'dan vesaireden. Harikulade. Bayağı gelenler var yani. Hocam biz de bir sarılalım o zaman. Tam İstanbul. Buraya gelin. Ben zaten hocaya direkt sarıldım. Yani sağ olun. Sizin sesiniz, nefesiniz, hürmetiniz bizi buraya getirdi. Sesinizi nasıl geliştirdiniz hocam? Anlatın, bunun bir hikayesi vardır. Bu böyle kendiliğinden olan bir şey midir? Yoksa sizin bir... Yani aslında şöyle araba yatağında görev yaptıktan sonra Hacı İlyas Mahallesi'ne gitmiştim. Buradan önceki görev yerim. Burası 3. görev yerim. Hacı İlyas Mahallesi'nde Necati Orhan Bey var. O mahallenin sakinlerinden. Aynı zamanda da Bursa Gezek Kültürü diye bir dernek var. Gezek. Yani bunlar yine Türk Sanat Musikisi adı altında Bursa'ya has işte ilahiler, kasideler, meşk yapıyorlar. Her hafta cuma günleri işte yatsı namazından sonra Ulu Cami'nin karşısında bir yer var. Orada bunlar yapıyor. Necati Bey de bunların şefi. İlk defa Necati abi dedi, hocam ben senin sesinden dedi çok duymadım. Yani farklı dedi bir sesim var dedi. Sonra onunla bayağı bir çalışma yaptık. Sağ olsun. Hatta biraz bana kızıyordu, hocam sen tembelsin ama çabuk öğreniyorsun diyordu. Tembel misiniz Fazla hocam? çalışma noktasında yani ses çalışma noktasında. Ne çalışıyordunuz hocam orada? Sadece eser mi geçiyordunuz? Eser geçiyorduk. Makam falan Nota da gördük biraz. Ama tabii profesyonel değil. Bir de Abdal Kültür Merkezi'nde Canip hocamız vardı, devlet sanatçısı. O da imam ve müezzinlere gönülden ders yapıyordu. Yani orada bize eser geçiriyordu makamlarla işte. Bütün makamlar işte bizim kullanabileceğimiz cami musikisiyle alakalı. Sağ olsun orada böyle gönüllü bir hocalık yaptı bize. Ondan da istifade ettik. Daha sonra katıldığımız kıraat kurslarında vesaire de orada zaten musiki eğitimi vardı. Ama dediğimiz gibi bu diyafram işini herhalde biraz biliyorum ben. Pes olması sesinde, bas olması da o diyafram rahat. Şimdi bazı insanlar sesleri farklı olduğu için bunu saklamak isterler. Sizin farkınız bunu saklamamanız.
Ses sizin gibi benim bu ve ben bu şekilde okuyorum diye ifade etmeniz. Yani Hacı İlyas Camii'ne geçtikten sonra bir de bu musikilerle biraz işte çalışma yaptıktan sonra ben fark ettim bazı şeyleri ve kullanmaya başladım artık pesimi. Çünkü bir aşırı şerife, bir esere ne kadar pes girebilirsen o kadar tize çıkarsın. Evet. Kendi perdem bu. Zorlamaya gerek yok. Harika. Koroyla okuyoruz mesela. Harika. İlahileri vesaireleri. Şimdi koronun sesine çıkamıyorum. Çıksam yoruyor. Doğru. Pesten okusam onları bozuyorum. Dolayısıyla ne yaptım? Mırıldandım sadece. Yani o makamlara vakıf olayım diye mırıldandım. Aslında ben ilk dinlediğimde de sizi sanki bir koro içinde söyleseniz müthiş bir hacim kazandıracak bir şey geliyor bana. Bütün ya koronun kaçınılmaz bulunmaz sesi gibi çünkü bütün o pes sesleri yapacak. Bilmiyorum. Tabii yani. Koro çalışmalarını da siz aslında çok iyi. Ya bir de şey de var hani böyle ekip olarak kulak verme olayı o da çok önemli tabii. Hani yanımdakini uyabilirsem giriyorum, uyamazsam girmiyorum çünkü yoruyor beni yani. Ses yoruyor. Bir gün işte biliyorsunuz 2 senedir pandemi vardı. Evet. Teravih namazları kılamamıştık. Geçen sene elhamdülillah ilk defa kıldık. İlk teravih namazını kıldırdığımda yabancı insanlar da var tabii etraftan gelenler. Hocam dedi biz şimdi namazı bitirdik mi dedi bir tanesi. Bitirdik dedim. Yarına kadar. Dedi ben hiç yorulmadım dedi ya. 100 rekat daha kılsak dedi. Dedim Hacı abim dedim benim sesim pes olduğu için dedim düşük tonda okuyorum. Mikrofonu da ona göre ayarladım yani hani çok yükseklerde okudum. O yüzden dedim böyle oluyor. Vallahi dedi ben bir şey anlamadım dedi ya. Nasıl bitti dedi falan. Çok güzel hocam. Böyle Farklı enteresan. duyumlar alıyorsunuzdur sesinizle ilgili daha önceden de yani. Mesela farklı geldiği de oluyordur birçok kişi. Yani şey anlamda hani siz hep böyle mi okuyorsunuz? Ekstra mı yapıyorsunuz diyenler var mesela. Sabah namazında bir gün İmam Hatip Lisesi'nden öğrenci grubu gelmişti kardeşlerimiz. Namaz bitiminde geldiler. Hocam dediler bu sesimizi sizin gibi kalınlaştırmak için ne yapmamız gerekiyor? Paşam dedim hiçbir şey yapamıyoruz. Orijinali bu dedim. Doğduğu gibi. Şimdi tabii ergenlik döneminde bu ses geldi bana. Çocukluğumuzda mesela Abdülbasit, Abdülsamed'in o kasetleri falan vardı. Hatim şeyleri. Onları dinlerdik. Babam, abim onları alırdı işte. Ben de onların aynısını yapardım öyle dinleye dinleye. Daha sonrasında işte bu kıraat eğitimleri vesaireler, musiki, tasavvuflar olduğu zaman İsmail Biçer rahmetliyi çok dinledim. Hatta bazı yorumlarda işte aynı şeyler yapıyor demişler ama şöyle evet taklitse taklit. Gurur duyarım yani. Sevdiğiniz bir okuyucu. Perdelerimiz farklı ama namelere baktığımız zaman yani manayla beraber değerlendirdiğimiz zaman üstad yaşatıyor sana o Kur'an'ı yani. Kesinlikle. Yani şimdi taklit edeceksem İsmail Biçer gibi bir üstadı taklit ederim evet. Ama tabii ki birebir aynısı değil. Fakat zamanında çok dinlediğim için canlı dinlemek de nasip oldu birkaç defa. Konya'da bir fetih kutlamalarında stadyumda bir okumuştum mesela. Yani bunları çok dinlediğim için tabii eskiden kalan şeyler oluyor. Kulakta aşina oluyor. Ve gayri ihtiyari o şeye geçiyoruz yani. O banda giriyoruz direkt yani. Ama herkesin kendine işte özel Allah'ın vermiş olduğu bir ses. En kalın indiğiniz sesi falan hiç denediniz mi hocam? En tize, en ince. Hiç böyle şeylere bakıyor musunuz? Yani Merak ettiniz mi? istiaze çekerken, envuzu dediğimiz çekerken istiazede bayağı pes giriyorum yani. Ne kadar pes girersem de o kadar. Zaten besmeleyle makam şekilleniyor. Sonrasında da size dediniz yani çok geçki yapmış diye. Evet. O doğaçlama gelişiyor işte. Bilinçli olmuyor yani. O anda yakaladığım bir havayı neyse giriyorum tabii. Cemaat de çok önemli. Yani neden önemli? Neden önemli hocam? Öksüreni, aksaranı, tıksıranı, telefonu çalanı, gürültülü konuşanı. İşte bizim cemaatimiz sağ olsun bizleri seviyor, sayıyor. Biz de onları, hepsi bizim için çok kıymetli. Hatta bazen 3-4 gün görmediklerimiz olduğu zaman mesela neredeydin, hayırdır diye sorduğumuz zaman hocam fark ettiniz mi diye insanların hoşuna gidiyor. Tabii. Çünkü dönem sıkıntılı bir dönem. Yani niye sıkıntılı bir dönem? İhtiyarlar aranıp sorulmuyor. Yani birçok kişiler tarafından, çocukları tarafından ihmal ediliyor ve artık 60-70 yaşı bandına geldiği zaman insanlar çocuklaşıyor, hassaslaşıyor, duygusallaşıyor. Doğru. Ve onlara maşallah seni çok iyi gördüm deyip de sırtını sıvazladığın zaman o adam o moral motivasyonla hani benim bir tabirim var, Türk milleti gazla çalışır. Bu Doğru bir olumlu bir şey yani hani olumlu bir şey. kötü manada değil ama motivasyon. Gerçekten öyle. Birbirimize ihtiyacımız var. Öyle hocam. Yani bir tebessüm zor bir şey değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm diyor ya. Hiçbir şey yapamıyorsan tebessüm et sadakadır diyor. Hiçbir şey. Dolayısıyla bunları yani dikkat ediyoruz. O da etkiliyor. Yani Allah razı olsun ben Kur'an-ı Kerim okuyacağım zaman çıt çıkmaz içeride yani. Hemen sessiz kalırlar. Riayet ederler. Cami dersleri yapıyoruz.
Yani tuvaletten tutun da gusül, abdest, teyemmüm, güncel mevzular, bunların hepsini bu camilerde anlatıyoruz yani. 5 vakit bir faaliyet var burada. Hadis dersi var, işte Kur'an-ı Kerim meal dersi var, ilmihal dersleri var, normal tecvid derslerimiz var. İsteyene var yani. Evet. Her türlü istifade. Vaizlerimiz geliyor. Onlar da sağ olsun kırmıyor bizi. Onlar da geliyor. Yani müftülerimiz geliyor. Gerçekten cami dolu. Eğitim merkezi yani. Dolu. Evet. Bir insan eğer vakti saati müsait olduğu vakitler camiye gitsin kesinlikle istifade eder. Kiminin musiki kabiliyetinden istifade eder. Müezzin kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın mesela çok güzel musiki kabiliyetleri var. Onlardan o şekilde istifade eder. Bizden işte Kur'an-ı Kerim okuma, kıraat noktasında istifade eder. Öbür hocamızdan efendim ilmihal bilgisi. Yani kesinlikle isteyen bir kişi kaç yaşında olursa olsun bir şeyler öğrenir yani. Yani buraya geldiği sürece insan, biz de geldik. Biz de şu anda aynı şeyden istifade ediyoruz. Tarihte mesela bu da bir şey. Bu da bir, Her şey. bu da bir özellik gerçekten. Harikulade. Yani çok mutlu oldum. İyi ki geldim. Güzel bir gerçekten sizinle tanışmaktan çok mutlu oldum hocam. Ayağınıza. Şimdi bu caminin akustiğini de çok merak ediyorum. Yani böyle bir yarım saat sonra, 20 dakika sonra müsait varsa zamanınız ve enerjiniz. Yani böyle bir Kur'an-ı Kerim kaydını yapsanız da olabilir mi? Evet. Büyük mutluluk duyarız. Bizim kanal arşivimizde de sizin güzel sesiniz sonsuza dek yankılandığı kadar YouTube veya başka mecralar olduğu sürece de yankılansın. Biz de bundan onur duyarız, mutluluk duyarız hocam. Sağ olun. İnelim mi artık buradan o zaman? Bu kadar güzel, hünkâr mahfilinde bile vakit geçirdik yani. كوكب دري
Biraz da ses bozuk biraz işte. Burada içeride gerçekten İçeri farklı oluyor. bambaşka bir İçeri farklı. Cami çok değişik oluyor. İnsan burada gerçekten başka bir duyguya sahip oluyor. Hani bütün yapılan yani. camiler, okullar, Allah hepsinden razı olsun hizmetlerden de şuradaki tınıyı, atmosferi ben normal bir cami bana beton yığını gibi geliyor. Basıyor beni yani. Gerçekten Burası yani. çok farklı gerçekten. İçeride dinlemeye devam etmek istiyorsun. Daha uzun süre dinlemeye devam etmek istiyorsun. Çok dinlendirici bir yermiş gerçekten. Hem dinlendirici, siz okurken de o ya, acayip güzel. Bir de şeyi yakalamak da önemli. Mesela bazen öyle bir oluyor ki cemaat diyor bitmesin hani bitmesin ama. Evet. Veya bazen de diyor ki hocam bu sefer diyor olmadı. Diyorum her zaman bant mıyız biz yani 5 vakit canlı performans. Aynen öyle. Şey oluyor yani ister istemez uykusuzluk hani yeme içme işte biraz sesi Tabii ama kullanmıyoruz. Yani siz bu ses renginizde çok uzun saatler söyleyebilecek gibisiniz. Söyleniyor hocam evet söyleniyor yani PES'te götürdüğüm için genelde teravihler olsun mesela özellikle yormuyor yani ne okuyan kişiyi. Zaten ben eğer okurken yorulursam cemaat de yorulur. Ama kendi perdemi kontrol edip de ona göre tekbir olayı çok önemli bizde. Yani müezzinle imamın tabii ki müezzinliğin verdiği o makamla imamın girmesi güzel bir ahenk oluşturuyor ama ses renkleri çok farklıysa bunu yakalayamaz. Çok zorlanır. Müezzinin ses rengi. Müezzinlerin sesleri ince. Yani İnce. bariton, bayağı bariton. Siz nasıl şey yapıyorsunuz? Benim bayağı pes, bas yani.
Ne yapıyorum ben? Tekbiri ben bildiğim gibi, hani cemaat ne derse desin imam bildiğini okur olayı var ya hocam. Güzel. Ben tekbirimi düz bir şekilde giriyorum. Ondan sonra zaten perdemi yakalamış oluyorum yani. Ama bazen mesela diyelim ki çok güzel işte yatsı namazında arkadaşlarımız Hicaz veriyorlar. Tekbirimi düz aldıktan sonra Hicaz'a girişimi kendi perdemden yapıyorum. Yani eğer yapabileceksem alt perdede, yani oktavda uygun oluyorsa. Evet. Ama ilginç bir şey oluyordur. Evet, siz bu kadar farklı oluyor gerçekten. Yani çok yüksek tonlarda bile olsa ne yapıyorum? Ben kendi perdeme göre eğer o anlık gözüm kesiyorsa o şekilde giriyorum yani. Tamamen doğaçlama oluyor. Cami insanlarla dolduğu zaman daha güzel oluyor. Hele hele gelen insanlar bilinçli bir şekilde geldiği zaman, istifade edebildiği zaman, yani oradaki görevlilerden. Mesela gelirken soğan sarımsak yemeden gelmek, ağır kokular sürmemek. Bunlar hocam çünkü ortak alan olduğu için kötü. Astım, bronşit, koa gibi hastalığı olanlara çok etkiliyor. Bizi de etkiliyor. Doğru. Yani çok ağır koku kullanan birisi hemen arkana durduysa, kesinlikle özellikle sabah namazlarında, akşam ve yatsı namazlarında açıktan okuduğumuz için direkt boğazımıza yapışıyor. Direkt o koku. Zaten Müslüman günümüzde artık yani duş imkanı çok rahat. Neden? Zaten Ekstra sıcak bir sularımız var. Çok hafif kokular kullanmalıyız yani. Toplum içine çıkıyorsak. Küçük bir detay ama çok bunları önemli. zaman zaman anlatıyoruz tabii. Vaazlarımızda, kürsülerimizde, işte hutbelerimizde bunları söylüyoruz. Cami aslında okul yani. Her şey. Yani eğitimin her çeşidinin olduğu gerçekten bir okul, hayat okulu diyebileceğimiz bir yer. Allah camilerimizi de, cemaatimizi de hep daim eylesin inşallah. Bizlerden de, gelenlerden de her türlü en iyi şekilde istifade edebilmeyi, kendine layık bir kul olabilmeyi, Habibine layık ümmet olabilmeyi, vatanını, devletini, milletini seven çocuklar yetiştirebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin hocam inşallah. Ben doyamayacağım yani. Doyamayacağım, lütfen rica ediyorum sizden. O kadar güzel ki böyle keyif, müthiş bir şey dinlemek. Müthiş bir duygu.
Okurum hocam, sıkıntı yok. Yani dedemin ses biraz sıkıntılı ama okurum yani. Size sağlık hocam. Hocam ayağını yapalım da güne gelin yani. Tek seferde hepsi çıkmasın şimdi. Aynen. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sesinize sağlık. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın türbesine gidiyoruz. Kaydımızı yaptık. Enfes. Enfes bir gün. Gerçekten hocayı dinlemeye doyamıyorsunuz yani. Dinlemeye doyamıyorsunuz. Saatlerce oturabilirsiniz içeride. Muhteşem bir atmosferi var arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt Camii'nin muhteşem bir atmosferi. Gerçekten yani saatler geçirebileceğiniz kadar içerisi sakin, dinlendirici ve çok güzel bir enerjisi var. Burası medresenin, işte buradan başlıyor oraya kadar medrese. Şunlar çelik halatlarla bağlama yaptılar. Deprem güçlendirmesi yaptılar. Böyle bir ihtiyaç varmış. Evet. Aynısını Emir Sultan Camii'nin kubbesinde de yaptılar. Bizim camide yok öyle bir şey. Bizim cami zaten sağlam. Gerek yok. Evet, gerek yok. İşte olay bu. Şimdi bu cami aşağı taraftan bakıldığında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde diyor ki Yıldırım'ın camisi diyor kale gibidir diyor. Şehre gelenleri karşılar. Hakikaten öyle. Gerçekten yani baktığım zaman o aşağı taraftan çok müthiş bir görüntüsü var yani. Asıl buradan görüntüsü çok acayip. Çok ilginç bir mevki. Tabii eskiden Kapalı Çarşı'da bir dünya dükkanı varmış. Efendim bu Fidye Kızık, Hamamlı Kızık, Cumalı Kızık o taraflarda biliyorum. Tarla gelirleri ciddi manada varmış. Hatta şunu söyleyeyim Ulu Cami'nin Kırım'dan bile vakfiyesi varmış mesela. Yani farklı yerlerden farklı yerlerden tabii hep akar destekleniyor. Var. Evet. Ve çark kendi kendini çeviriyor. Mesela bu camide güvenlik görevlileri yerine muhafızlar var. Muhafızlar nerede? Kadrosu külliyede. Bizim güvenlik görevlilerimiz Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tabii, mesela. Anlıyorum. Kadrosu ama kendinde olan şeyler. Buradaki bahçıvanından tutun da işte muhafızından tutun vaiz kadrosu mesela müfessirler, muhaddisler bunların hepsinin kendi kadrosu varmış burada yani. Hocam türbemizin özelliği Osmanlı'nın ilk revaklı türbesi. Revak dediğimiz bu sütunlar ve tepesinde küçük kubbeler etrafı açık. Bu ilk defa yani Osmanlı'nın revaklı türbesi diye geçiyor. Türbe. Evet, medresenin girişi buradan yine. Yıldırım Medresi. Şu anda restorasyonu bitti. Evet. Yıldırım Belediye'miz bir iş insanına orayı kiraladı şeyden, vakıflardan. Evet. Zaman Medeniyeti Müzesi yapılacağını biliyoruz biz. Müze yapılacak yani burası bu yani. Türk İslam tarihi boyunca kullanılan takvimler, evet. saatler vesaireler bunların burada sergileneceği. Çatının da yine aslında uygun bir şekilde zarar vermeden yapıya çelik direklerle kapatılacağı ahşap ve cam şeklinde. O zaman ciddi bir alan oluşuyor tabii. Çünkü odalar var içinde. Giriş kapısının muhteşemliği yani. Devasa bir giriş kapısı. Mesela böyle platform tarzı bir yeri de var yani böyle. Sanki amfi gibi. Böyle üst kademe de var. Orada ortada bahçe var. Ve burada çok büyük alimler gerçekten gelmiş geçmiş. Yetişmiş. Osmanlı döneminde hem Sıbyan Mektebi hem ilk
orta dereceli okul olarak kullanılmış. Hemen şu aşağıda 500 metre aşağıda Molla Yagan Medresesi var. Orası da lisans ve yüksek lisans tarzı. Yani külliyeye dahil edilmiş. Devam etmiş. 100 sene sonra orası yapılmış mesela. Buraya dahil edilmiş. Buraya davet edilmiş. Ama üzüldüğümüz bir nokta var. Eski fotoğraflarda yani 1890'lı yıllar ve 1900'lü yılların başlarında fotoğraflarda burada mezarlar var. Ama o mezarlar günümüze ulaşmamış. Bu bizi üzüyor. Kaldırılmış. Bunu yetkililere söyledik. Yani bunun tespiti yapılabilir. Artık teknolojimiz ilerledi. Ecdadımızın kemiklerini sızlatmadan bunların üstlerine mezar taşlarını yapmamız lazım bizim yani. Çünkü benim araştırmama göre bu alanda bayağı bir mezarlık olduğu geçiyor kaynaklarda. Çünkü buradaki alimler nereye defnedildi? Buradaki insanlar nereye defnedildi? Bir tek türbe var mesela burada. Evet, Başka dışarıda hiçbir şey yok. Ama görüntüde var yani. Belki de. Burada yoktur. Ama şu aşağı alanda ve ayrı ayrı fotoğraflarda bir bu pencerenin önünde, bir de bu pencerenin önünde Var. sarıklı mezarlar var. Mezarlar gözüküyor var. Tabii. İlk Ravaklı türbemiz dedik. Oğlu Çelebi Süleyman tarafından yaptırılıyor. Tabii Yıldırım Beyazıt Akşehir'de esirken üzüntüden, kahırdan vefat ediyor. Daha sonra işte çeşitli yazışmalar yapılıyor vesaire. Oradan buraya naklediliyor cenazesi. İlk oraya defnediliyor. Daha sonra buraya naklediliyor. Oğlu Süleyman Çelebi tarafından yaptırılıyor. Bir de Ulu Cami'nin İmamı Süleyman Çelebi Han Hazretleri var. Bu Mevlid-i Şerif'in evet. Necat'ın yazarı. O oranın imamı, ilk imamı. Bu Çelebi Süleyman oğlu olan. Yani Musa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Çelebi Mehmet Han Yeşil'deki yani sonraki padişah. İsa, Musa, Mehmet, Süleyman 4 tane yani büyük şehzadesi var. Bu Fetret dönemi. Başka oğulları da olduğu geçiyor Fetret kaynaklarda. dönemi, evet. Ama Fetret döneminde o geçiyor. İşte burada yine kitabemiz var mesela burada. Burada sağ tarafta maşallah, barakallah yazıyor. Bu kitabede de kim tarafından yaptırıldığı yani işte Hadel diye başlıyor mesela burada. Sultan Sultanlar Sultan, Acem ve Arap diyarının sultanı diye devam ediyor. Çünkü o dönemlerde hani Müslümanlar, Acemler ve Araplar daha yaygın olduğu için, Batı'da çok fazla olmadığı için ünvanlar bu şekilde veriliyor yani. Burada kimin yattığı, Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ın yattığı, oğullarının olduğu işte hanım mezarı da var. Onların kim olduğu bilinmiyor. Ve Çelebi Süleyman tarafından yaptırıldı. Şu küçük yerde de hangi işte orada hangi mimarsa onun tarafından yaptırıldığı orada yazıyor. Zayıf kul tarafından yaptırılmıştır diye de not düşmüşler yani. İnşallah. Süper. Türbe ziyaretinde edeben ayak kısmından veyahut da kıble tarafından 3 İhlas bir Fatiha okumak yani bizim kültürümüzde, İslam kültüründe tavsiye ediliyor. Bazen ayak kısmından okunuyor. Devlet büyükleri vesaire oldukları için. Ama dinimizde okuma işi genelde kıble tarafından yapılıyor. Yani yüzü o tarafa dönük oluyor. Sağ omzu üzerine yattığı için biz genelde kıble tarafından okuyoruz. Ama kalabalık olduğunda da halka çevirip o şekilde okuyoruz. Hocam türbemizin standart özelliklerini yani bilinen şeyler 8 kasnak üzerine kubbeden oluşan işte kare planlaması, ilk Ravaklı türbesi. Bunlar standart özellikler ama türbede 2 tane gizem var. Nasıl? Yani 2 tane sır var. Bunlar çok enteresan incelikler yani. Bunu ilk geldiğim zaman fark ettim burada. Araştırdım biraz. Araştırdığım zaman çıktı karşıma bazı şeyler. Şimdi birincisi Yıldırım Beyazıt Han biliyorsunuz işte Fetret dönemi başlıyor o Ankara Savaşı'ndan. Evet, sonrası vesaire falan. Yani 11 yıllık bir devlet başsız kalıyor. Şehzadelerin mücadelesi, Timur'un işte Anadolu'yu beyliklere bölmesinden Yıldırım Beyazıt Han'dan sonra Çelebi Mehmet Han Hazretleri ne yapıyor? Osmanlı'yı yeniden kuruyor. İkinci kurucusu diye geçer kaynaklarımızda da. Dolayısıyla Çelebi Mehmet Han tekrardan devleti ayağa kaldırdım demek anlaşılsın diye babasının sandıkasının tam karşısına günümüzde de gözüken Yeşil Camisi'ni yaptı. Yeşil Külliyesi'ni yani kendi külliyesini. Yani devlet yıkılmadı. Devleti ayağa kaldırdık. Babacığım hüzünlenmesin diye. İşte böyle babaya böyle evlat işte. Yani ne yapıyor? Oraya yaptırıyor ve günümüzde bile yani aşağı yukarı 600 küsür sene geçmesine rağmen hala da görülebiliyor. Şu anki sis var bir de yani. Evet.
Evet. Yani günümüzde bile hala da gözüküyor. Olağanüstü. Bir ince detay. Tabii. Bazı kaynaklarda da yine mesela normalde türbeler camilerin arka taraflarına yapılıyor. Yani kıblenin önüne geçirilmiyor. Burada öyle örneklerde. Ama yeşil türbe caminin ön tarafında. Daha yüksek tarafında. Burada dikkat ettiyseniz bu bölgede en yüksek noktada cami var. Evet. Diğerleri katman katman aşağıda. Ama orada yeşil türbe zaten normal standart türbeler gibi değil. Dediğimiz gibi İlhanlı, Selçuklu eserlerine benziyor. Kümbet tarzı, kademeli. Asıl mezarlar alt kattadır onun mesela. Ve daha yüksek kubbelidir. Özbekistan, Buhara oralardaki eserlere benziyor. Dolayısıyla o türbeyi neden oraya yaptırdığıyla alakalı da bir iki kaynakta okumuştum. İstanbul o zaman fethedilmediği için o taraftan gelen insanlar şehre geldikleri zaman heybetli bir eser görüyor karşısında. Yani İstanbul tarafından, Yalova tarafından gelen kişiler ne yapıyor? Bunlar devleti ayağa kaldırmış. Güç gösterisi. Anlıyorum. Yani aynı zamanda biz yıkılmadık, ayaktayız. Tabii. Şimdi çok enteresan bir detay hocam. Bu hem hüzünlü bir detay hem de Nasıl? çok ince bir şey. Şimdi dikkat edin hocam. Burada bakın 3 tane pencere var. Evet. Burası batı tarafı, sağ taraf. Evet. Doğu tarafında da 3 pencere var. Fakat Bir tanesi kapalı. Şimdi neden? Bu detay çok hassas bir detay. Yıldırım Beyazıt'tan oğlu İsa Çelebi, şehzadesi. Evet. Şimdi bu Ankara Savaşı'nda maalesef işte bazı görevlerini kişiler yapmıyor veya yapamıyor. Bunu tam biz detayını bilemiyoruz. İsa Çelebi ile alakalı bazı kaynaklarda Allahu alem, Allah doğrusunu bilir. Yıldırım Beyazıt'ın güneş üstüne doğmaya evlat. Arkadaşlar. Güneş üstüne doğmaya evlat diye söylediği kayıtlarda geçiyor. Ve bu türbeyi yaptıran Çelebi Süleyman oğlu da İsa Çelebi'nin penceresini mühürlüyor. Ve güneş o taraftan doğuyor. Bütün sandıklara geliyor ama buraya vurmuyor. Ben sabah namazında geldim buraya çıkışta. Güneş Hiçbir doğarken, şekilde vurmuyor. onun sandıklasına vurmuyor. Yani cezadaki estetiğe bakın hocam. Orada da bir estetik var. Çok acayip hocam. Çok acayip bir şey yani. İnsan etkileniyor gerçekten. Gerçekten inanılmaz yani. Hakikaten beni çok etkilemişti. İlk geldiğimde türbeye geldim bir baktım orası niye kapalı yani. Hani normal duvar yapılabilir ama pencere motifi var. Evet. Niye var? Niye kapalı? Değil mi? Ne Yani kadar? bir pencere açmak zor değil. Ama pencere motifi yapılmış oraya bilerek. Maalesef bir de acı bir detay daha var. Nedir? Bursa'daki tek orijinal sancak buradaymış eskiden. Maalesef çalınmış. Hadi canım. Yani o zaman güvenlik görevlisi yokmuş burada. Ya böyle bir şey Sonra da olmaz yani hocam. Deliriyorum. Çok üzüldük gerçekten buna. Ya birkaç gün sonra da Yıldırım Beyazıt'ta anma töreni, etkinliği yapılacakken maalesef geliyorlar burayı Kim patlatıyorlar. bilir nereye kaçırıldı. Yurt dışına çıkarmışlar zaten. Nereye kaçırıldı? İleride müzede Yani izleriz. şu anda sahip çıkılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Evet, Devlet evet. bütün kurumlarıyla mesela yani bürokraside olsun vesairede olsun. Bizim işte biz zaten buradayız. Yani biz buranın muhafızıyız zaten. Yani Doğru. emanet hizmetkarıyız. Sahip çıkıyoruz ama yani çok bir tane Bursa'da orijinal sancak koymuş yani. Yıldırım Beyazıt sancağı. Örtü şeklinde kullanılmış zamanında. Evet. Günümüze ulaşmamış maalesef. ...1354, 1403 Beyazıt Han. Beyazıt Camii'nin kendi camisinin yanına defnedilmiş. Çok acılı bir hikaye ama hala burada her şey duruyor. Şu tarafında hocam Cümle Kapı Caddesi var bakın orada. Burada Cümle Kapı girişi var, kemer var orada. Evet. Evet. Orası Cümle Kapı girişi diye geçiyor. Eskiden bir de Saltanat Kapı varmış. Şu an günümüze ulaşmamış maalesef. Aha. O da yine bu Yıldırım Caddesi'nin Kurtuluş Caddesi'ne bittiği yerde gözüküyor. İki kapısı varmış. Kaynaklarda burada baktığımız zaman. Yani Saltanat Kapı sultanın atıyla geldiği kapı. Tabii. Cümle Kapı da ahalinin geldiği kapı diye Evet. belirlenmiş isim olarak. Atını nereye bırakırmış hocam? Hocam işte o önemli. olduğu yer at çiftliği aynı zamanda. At Av köşkü olarak çiftliği. yapıyor. Kendisi atları bizzat kendi yetiştiriyor zaten. Yani Burası ne kadar ilginç bak. baktığımız zaman. Şöyle bir gezerseniz mesela Bursa'ya geldiğinde Osmanlı'nın imparatorluk öncesi dönemini ve mimari yapısını görürsünüz. Sivas'a giderseniz, Erzurum'a giderseniz ondan öncesini Anadolu Selçuklu'yu ve mimarisini görürsünüz. Aslında tarih o kadar güzel yaşıyor ki aramızda. Evet. Dikkat ederseniz bütün o mimarinin iletişimini, gelişimini Yani görebilirsiniz. ilk dönem Osmanlı mimarisi dediğimiz Selçuklu ile Osmanlı'yı harmanlaması aslında. Evet. Ama İstanbul artık imparatorluk yani. Doğru. Çağ kapanıyor yani. O kadar fark olması normal.
dediğim gibi onlar biraz daha şatafatlı İstanbul camileri. Bunlar daha sade. Bunlarda ihtişam var ama bunlar biraz daha sade. Ben burada görev yaptığım için öyle geliyor. Hocam, Uğur hocama çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdınız, nefesinizi, enerjinizi ayırdınız. Biz çok mutlu olduk. Hakkınızı helal edin. Gerçekten çok mutlu olduk burada olduğunuz için. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Orayı da çekmeyeceğim. Artık anlayın durumu. Saygılar hocam. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sevgili Serdar'a, Suat abiye çok teşekkürler. Bursa'dan, Yıldırım Beyazıt Camii'nden herkese sevgi selamlar.